Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün triko kumaşımdan 42-44 beden uyumlu triko pantolon keseceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi kumaşımın üzerinden hemen 1 santim bir düzeltme çizgisi çekiyorum. 4 santim arka ve ön düşüklük için 4 santim iniyorum. Hemen bunu da düz bir şekilde 4 santim arka uzunluk için iniyorum. Ve kullanacağımız lastiğe göre lastik payını iniyoruz. Lastiğini kendinden kullanacağım arkadaşlar. Benim lastiğim 3 santim. 3 santimlik şuradan inme yapıyorum. Hemen 3 santimimi de çiziyorum. Ön paçadan başlıyoruz. Şimdi indiğim bu 7 santimden sonra pantolon boyum olan 100 santimi işaretliyorum. Şöyle pantolon boyum 100 santim. 100 santimi buradan kesiyorum. Çiziyorum, pardon. Hemen 100 bölü 2 yapıyorum, 50. 6 santim ekleme yapıyorum. 56 santim diz boyunu buluyorum. Diz boyunu da uzatıyorum. Ve şimdi oturum yüksekliğini 27 santimden düşüyorum ve burayı oturuş yüksekliğini çiziyorum. Kalça bölü 4 27 santim kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle kenardan önce 1 santim bir çizelim. Daha sonra ölçülerimizi yerleştirelim. Düzeltmemizi yapalım şöyle kumaşa göre. Evet. Şimdi buraya 27 santim olan kalça ölçümü yerleştiriyorum. 3 santim ön ağ için çıkma yapıyorum. Şurayı düz bir şekilde yukarı uzatıyorum. Ve ağımızı pratik bir şekilde çiziyoruz. Ön ağımızı. Şimdi 27'nin yarısını buluyoruz arkadaşlar. 13,5. Hemen düz boy ipliğimizi alıyoruz. Boydan boya. Kıvırma payı da pantolonumuza 3 santim ekleme yapıyoruz burada. Onu da çizelim. Burayı da çiziyoruz. Ve düz boy ipliğimizi, ütü hattımızı boydan boya kapatıyoruz. Düz boy ipliği diz ölçüsü ve paça ölçüsü ve pantolonumuzun dönmemesi için gerekli olan bir şeydir. Evet, şimdi benim dizim 26 santim. 13, 26. Paçayı da aynı şekilde yapıyorum. 13, 13. Evet. Şimdi buraları düz çiziyoruz. Burayı da düz çiziyorum. Ağa gelince arkadaşlar bakın şöyle ağımızı
riga cetvelimizle çiziyoruz. Ve gördüğünüz gibi ön paçamız çıktı arkadaşlar. Şimdi ön paçayı keseceğim. Ön paçada dikiş payı vermiyoruz. Çevirdik. Ön paçayı kumaşımıza düz boy ipliğine dikkat ederek, bakın şöyle ölçerek aynı şekilde yerleştirdik. Düz boy ipimize, ütü hattımıza dikkat ederek yerleştirdik. Kenarlardan 2'şer santim pay verdik. 2 santim 2 santim. Ağımıza gelince ağımız basenimizin 8'de 1'i olduğu için 13 santim çıkıyor arkadaşlar. Ben triko olduğu için 2 santim 1-2 santim düşme yapıyorum ve 12 olarak kullanıyorum. 12'yi buraya yerleştiriyorum. Ve şöyle 2 santim ağdan aşağıya düşüyorum. Şimdi 2 santim verdiğimiz yerleri cetvelimizle birleştiriyoruz. Arka paçada 2 santim 2 santim pay kullanıyoruz. Şöyle. Öne gelince, A tarafına gelince dize kadar kullanıyoruz. Dizden sonrasını ağımıza göre birleştireceğiz. Şöyle. Evet. Şu şekilde. Neresi daha uygun geliyorsa orayla birleştiriyoruz. Burayı olduğu gibi belimizi düz çiziyoruz. Şurayı da böyle. Evet, arkamızda çıktı. Şimdi kesiyorum arka bedenimi de. Arka paçamızı da kesiyoruz. Ön ve arka paçamız çıktı arkadaşlar. Şimdi önü böyle seriyorum. Arkayı da şöyle alıyorum. Bakın. Belimiz düz. Önde düşüklük vermemiz gerekiyor. Şuradan 0 başlıyorum. Arkada pek inmiyoruz. Önde 4 santim inme yapıyoruz. Peşin peşin vermiştik onu. Gördüğünüz gibi. Arka belimiz yüksek. Ön belimiz düşük oldu. Öncelikle ağlardan başlıyorum. Ön ağdan dikmeye başlıyoruz.
ayağımızı dikiyoruz. Şimdi arka ağı da diktikten sonra açıyorum. Arka ağımı, arka paçamı açıyorum. Ön paçayı da açıyoruz. Yanları dikiyorum. Triko pantolonumun yanlarını dikiyorum. Yanlarını diktiğim pantolonumun bacak arasına geliyorum. Bacaktan tutuyorum. Bu şekilde başlıyorum. Şu ortaları birbirine tam denk getiriyorum overlock dikişlerini. Bakın kesim yaparken arka ağda 2 santim indiğim halde bacaklar birbirine tam denk geliyor. 2 santim inmediğimiz zaman arka ağımız büyük gelecektir. O yüzden o inmeyi mutlaka yapıyoruz. Pantolonumuzun bacak arasını da diktik. Pantolonumuzun dikişi bitti sayılır arkadaşlar. Şimdi lastiğimizi dikeceğiz. Lastiğimizi her yere böldüğüm için diğer dikişine doğru çekerek dikeceğim. Siz 4'e de bölebilirsiniz lastiği. Bakın şu şekilde lastiğimizi dikiyoruz. Lastiğimizi diktik arkadaşlar. Şimdi lastiğimi şöyle tekrar katlayacağım. Düz dikişte dikiş geçeceğim. Paçalarını katlayacağım. Pantolonumun bitmiş haliyle geleceğim. Evet, triko pantolonumuz bitti. Gördüğünüz gibi çok şık ve güzel bir pantolon oldu. Siz de ölçülerinizi alarak bu şekilde
triko pantolonunuzu dikebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Beğeni ve yorumları unutmayalım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.